Hepimizin aklında o meşhur bıyıklı kahin imajıyla yer etmiştir Friedrich Nietzsche. Ama gelin şimdi o imajı bir kenara bırakalım. Onun gençliğine gidelim, felsefe öğrencisiykenki haline. Adeta ilk büyük davasını çözmeye çalışan bir entelektüel dedektif olduğu zamanlara. Hazırsanız bu felsefi soruşturma başlıyor. Yani daha ortada ne Zerdüşt var ne de güç istenceği, hiçbiri yok. Sadece varoluşun en temel sorularından biriyle boğuşan genç bir adam var. İşte bu bir filozofun doğuş anının hikayesi. Ve işte genç dedektifimizin peşine düştüğü o büyük gizem, teleoloji sorusu. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında çok basit bir soru. Evrende akıllı bir tasarım, her şeyi bir hedefe doğru yönlendiren nihai bir amaç var mı? Bu soru binlerce yıllık Batı felsefesinin tam kalbindeydi ve Nietzsche bu davayı çözmeye kararlıydı. Nietzsche'nin soruşturmasındaki ilk ipucu, antik çağlardan kalma, unutulmuş bir felsefi kavgayı yeniden keşfetmesiyle geldi. Bu, adeta tozlu raflardan eski bir dava dosyasını indirip yeniden açmak gibi bir şeydi. Ve Nietzsche bu savaş alanında çok önemli bir şey fark etti. Bazı fikirler öylece unutulup gitmiyordu. Hayır, aktif olarak bastırılıyor, hatta yok edilmeye çalışılıyordu. Çünkü unutmayın, bazı gerçekler çok ama çok rahatsız edicidir. Davanın merkezinde iki dev vardı. İki zıt dünya görüşü. Bir tarafta Platon ve onun idealizmi. Yani asıl gerçekliğin duyularımızın ötesinde mükemmel ve amaçlı bir idealar dünyası olduğu fikri. Diğer taraftaysa neredeyse tarihe gömülmüş Demokritos ve onun materyalizmi. O ne fısıldıyordu biliyor musunuz? Evren sadece atomlar ve boşluktan ibaret. Her şey rastlantısal çarpışmaların bir sonucu. İlahi bir amaç falan yok. Ne kadar tehlikeli bir fikir değil mi? Ve işte davanın ilk somut delili. Nietzsche, antik bir kaynakta Platon'un Demokritos'un tüm yazılarını yakmak istediğine dair bu şok edici ifadeyi buluyor. Peki neden? Çünkü amaçsız, materyalist bir evren fikri, Platon'un inşa ettiği o düzenli ve ilahi kozmos için varoluşsal bir tehditti. Bu, Nietzsche için tam bir aydınlanma anıydı. Fikirler tehlikeli olabilirdi ve egemen güçler gerçeği bastırmak için her şeyi yapabilirdi. Soruşturma devam ediyor ve Nietzsche, Demokritos'un amaçsız dünya görüşünü modern zamanlarda yankılayan ama bunu çok daha karamsar bir tonda yapan yeni bir tanığa ulaşıyor. Bu tanık Arthur Schopenhauer'dı. Schopenhauer'a göre dünyayı yöneten şey akıl ya da ilahi bir plan değil, irade adını verdiği bu doymak bilmez, anlamsız ve acı dolu güçtü. Yaşam, bu kör iradenin kendini tatmin etme çabasından başka bir şey değildi. Schopenhauer, Nietzsche'nin şüphelerini adeta mühürlemişti. Evet, evrenin bir amacı yoktu. Ama onun vardığı sonuç, yaşamı reddeden kasvetli bir karamsarlıktı. Bu anlamsız iradeden kurtulmanın tek yolu, yaşamdan vazgeçmekti. Nietzsche için bu kabul edilemezdi. Dava burada bitemezdi. Cevap bu olmamalıydı. Ve tam bu noktada Nietzsche, soruşturmasında bir dönüm noktasına ulaştı. Neo-Kantçı bir filozofun çalışmaları sayesinde davanın seyrini değiştirecek bir anahtar keşfetti. Bu anahtar, filozof Friedrich Lange'ydi. Lange, Nietzsche'ye devrimci bir bakış açısı sundu. Felsefi sistemleri mutlak doğrular olarak değil, birer kavramlar şiiri, yani insan hayal gücünün yaratıcı eserleri olarak görmeyi. Bu görüşe göre felsefe, gerçeğin birebir kopyası değil, kaosa anlam verme çabamızın sanatsal bir yorumuydu. Lange, Kant'tan yola çıkarak aslında şunu savunuyordu. Bakın, biz dünyayı olduğu gibi görmüyoruz. Zihnimiz, ham verileri alıp kendi kategorileri içinde zaman, mekan, nedensellik gibi organize ediyor ve bize gerçeklik olarak sunuyor. Yani gördüğümüz dünya zihnimizin bir kurgusu, bir sanat eseri. Ve böylece tüm soruşturmanın merkezindeki o kavrama geri dönüyoruz. Teleoloji, yani her şeyde bir amaç arama arayışımız. İşte o devrimci an. Lange'nin bu fikri her şeyi değiştirdi. Eğer zihnimiz dünyaya kendi düzenini dayatıyorsa, o zaman amaç evrende keşfettiğimiz bir gerçeklik değil, bizim zihnimizin kaosa yansıttığı bir kurguydu. Tıpkı bir ressamın boş bir tuvale anlam katması gibi. Amaç bizim yarattığımız, bizim anlattığımız bir hikayeydi. Artık dedektifimiz tüm ipuçlarını bir araya getirmeye ve kendi felsefesinin temeline atacak o çığır açan sonuca ulaşmaya hazırdı. Ve işte sonuç, dünyayı nasıl bildiğimiz, yani epistemoloji temelinde yaratıcı, sanatsal, yani estetik bir süreçtir. Bizler kaosa düzen, anlam ve amaç dayatan sanatçılarız. Bilgi bir keşif değil, bir icattır.
Bu sonuca vararak Nietzsche binlerce yıllık Batı düşüncesine meydan okudu ve kozmik bir amacın varlığını kesin bir dille reddetti. Sahne vardı ama perde arkasında ipleri elinde tutan ilahi bir yönetmen yoktu. İşte davanın nihai kararı Nietzsche'nin kendi sözleriyle. Henüz 1868'de bir tez taslağında yazdığı bu cümle tüm soruşturmasını özetliyordu. Amaç, kendimize anlattığımız güzel, estetik bir masaldan ibaretti. Tanrı öldü, üst insan, güç istenci gibi tüm o meşhur fikirlerinin tohumu işte bu ilk büyük davada, teleolojinin eleştirisinde atılmıştı. Her şey tam olarak burada başladı. Ve böylece Nietzsche'nin soruşturması en başa dönerek soruyu bize yöneltiyor. Eğer evrenin bir yönetmeni yoksa o zaman yönetmen sizsiniz. Eğer yaşam boş bir tuvalse ve sanatçı sizseniz o tuvale hangi anlamı çizeceksiniz?